Selamun Aleyküm. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağına sağlık. Hepimiz burada toplandık bir hedef için. Bu hedefte Allah'ın izniyle yani gerçeğe çıkacak, bir güzel bir şeyler ulaşacak inşallah. Suriye'de edebiyat mezunuyum. 4. senede Osmanlıların dönemini ezberledik. Şiirlerini, hayatlarını onları öğrendik, onları çözdük. Bizde çok yani Suriyeliler Türk birlik vardı. Sınır bir, kültür bir, devamlı Suriye'dekiler Türkiye'ye geliyor, Türkler hacca gideceğiz Suriye yolu. Yani kültürümüz birdi. Bir de 5 yıl önce Suriye savaş olmadan 5 yıl önce çok birlik oldu. Türkiye'den Suriye'ye 500 fabrika Halep'te kurdular. Birlik. Güçlü bir devlet oldu Suriye. O sebepten bu savaşlar çıktı. Çünkü biz İsrail'in sınırıyız. O sebepten bu savaş başladı mı hepimiz en gözümüzün önünde Türkiye vardı. Hem komşuyuz hem kültür yani yakın birbirimize, bir de sev yok yani. Savaştan önce Suriyeliler Türkler çok severdi. Türklerin ahlakı çok yani bir yüksek bir ahlak. Alay dünyadan göçmen geldi Türkiye'ye. Biz biliyoruz savaştan biz gelmeden önce Bosna, Hersek her yerden Türkiye'ye sığınmacı çok geldi. Devamlı Türkiye tutardı bu sığınma olanlar kişileri. Yani hiç bir güne bir devletten ya da bir sığınmacı demedi, bizi ayrımcılık yaptılar. Ona göre biz güçlü geldik. Seve seve geldik. Burada da geldiğimiz bile yani misafir gibi geldik. Hiç düşünmüyorduk. Yani bir yıl geçeceğini düşünmüyorduk. Evimiz, yerimiz, çocuklarımız, hepimiz bu savaş bir fitne çıktı. Bu fitneyi de söndürüp tekrar evimize yerine gidecek. O sebepten kimse düşünmedi. Biz Türkçe öğrenmeliyiz. Sınırdaki bölgeler hepsi Arapça konuşuyor. Hatay, Maraş, Mardin, ben gittim yani şimdi diyeceğim hepsi Arapça konuşuyor. Orada gidersen, Türkçe konuşursan Türklerden Arapça çeviriyorlar. Peki neden burada İstanbul'a geldik? Bu sorunlar çıktı. Dil sorunu değil. Suriye çocukları çok zeki. Suriye'de ilkokulda hem Fransızca öğrendiler hem İngilizce öğrendiler çocuklarımız. Sadece buraya geldikleri bile Türkçeyi zor sunmadılar. Aileler zor sundu. Anneler biz Türkçe öğretmeyecek, tekrar memleketimize gidecek. Geri dönecek. Neden biz çocuklarımızı zora çekmek, dil öğrenmek için? O sebepten çözüm bulmadılar aileler. Aileler Türkiye'ye misafir gibi geldiler. Şimdi 13 yıl sonra bu sıkıntıları çekiyor. Neden 13 yıl sonra çocuklarımız burada doğdu? Şimdi ortaokul bitiren çocuklar burada doğdu. Suriye'yi bilmezler, tanımazlar. Yani Suriye söylersek Suriye ne diyorlar? Sadece neden bu çocuklar Türkçeyi geliştirmediler? Neden bu okullarda çözümleri çözmediler? Çocuklarımız okula gidiyor. Ben 2 çocuğum burada okudu. Kızım burada 3 yaşında geldi. Şimdi LGS'yi aldı. Türk anneler yani devamlı dışlık yaptı bize. Okulun kapısında Suriyeliler ayrı bir beraber dururlar, Türkler ayrı dururlar, çocuklar ayrı duruyorlar. Peki neden bu birlik olmuyor? Devamlı yani dediği gibi arkadaşın çözdüğü sorunları aynısını tekrar etmeyeceğim. Bir de hocalar ayırıyor çocukları. Bu Suriye çocuğu, bu Türk çocuğu. Peki çocuk Suriye'yi bilmiyor. Suriye neyi bilmiyor? Nasıl hoca bunu ayırıyor? 1. sınıfa ben şimdi 5 yaşındaki çocuğu okula götürüp de hoca dediği Suriyeli. Peki çocuk Suriye'yi hiç bilmez. Neden bunu daha Suriyeli diyor? Ben bunu kabul etmiyorum. Burada doğan çocuklar Türk çocuğu. Hiç bu Suriyeli annesi babası olsun. Zarar yok. Sadece bu burada doğdu. Burada büyüdü. Burada iletişime geçti. Konu, komşu, aile yani arkadaş hepsi Türk. Belki bu sorun dil sorunu değil. Hiç dil sorunu değil. Devamlı anneler oynama. Suriye çocuklarından oynamayın. Suriye çocuklarından oturmayın. Devamlar anneler diyordu. Ben de ne diyordum? Türkler derler, senden oynayıcılarsa, konuşurlarsa annelerin tembih etti dedi. Konuşmasınlar. Başarılı olduğundan dolayı Türk çocuklar, Türk anneler bizde eve gelirler. Arkadaşları Türk hep evimize geliyor. Bu neyden bitiyor? Bir dilden bitmiyor. İşte ırkçılık. Bu Suriyeli, bu Türk. Biz buna üzülüyoruz.
Biz Suriyeliler ayrı dernekler yaptılar, ayrı okullar yaptılar. Neden? Biz korkudan kaçtık. Bu savaş korku savaşı. Yani ben Suriye'den çıktığım bile bir sorun yokturdu. Sadece ben korkudan çıkıyorum. Benim çocuklarımın ne suçu var korkuda yaşasın. Tekrar geldik Türkiye'ye. Şimdi aynısını yaşıyor. Vallahi Suriyeliler korkuda yaşıyorlar. Okuldan korkuyorlar, hocadan korkuyorlar, komşudan korkuyorlar. Bizi koycular mı, kovcular mı? Hangi devlete gidek, nereye gidek, nerede kalak, kimlikleri sorunlu olanlar çok bir zor durumdalar. Bu çocuklar okula gitmeyen çocuk, başka şehrin kimliği ya da bir sorun kimliği. Çocuk ne bilsin ne manası kimlik? Ben şimdi bu çocuğa diyeyim, senin kimliğin yoktur, okula gitme. Kimin aklı buna uyar? Vallahi bir acı bir şey. Ben yetimlerden çalışıyorum, engellerden çalışıyorum, hep okul dışı. Okul dışı. Neden? Bu çocuk ne biliyor, ne manası? Kimlik anlat, bu çocuğa anlat, ne manası kimlik? Ne suçu var okul dışı? O sebepten biz bunlara hiç bir çözüm bulmazsak çok kötüye gidecek. Sınır dışı yapılsınlar, alay kimliği olmayan ya da başka şehir kimliği sınır dışı olsunlar, geçsinler Suriye'ye, zarar yok, kabilik, Suriye'ye gitmeye hepimiz isterik, güven istiyor. Başka bir sistem yok. Çadırın aslında ben şimdi hemen giderim. Bir güven olsa Suriye'de bir dakika oturmam. Vallahi Suriye, Türkiye kimi? Aynı. Her şeyimiz rahat, her şeyimiz güzel. Evimizde, yerimizde, ailelerimizde, üniversitelerimizde, okulumuzda hepsi de güzel. Sadece işte korkudan kaçtık. Burada korkuda yaşamayı istemek, çocuklarımız korkuda yaşamayı istemek. Şimdi çocuklarımız okulda bir şey yapsa ya da anne bir şey evde yapsa, yapma etme, sosyal gelir alır seni. Vallahi ailelerimiz bile yaşıyor. Bir çocuk rehber hocasına bir şey haber gelirse, anneye söylerlerse rehber hocası haber oldu, sen mesela çocuğa vurdun ya da çocuğun yemeğini yıkamadın ya da çocuğun eli kirli ya da hemen korkuyor, sosyal alır değil çocuk. Bu korkuyu biz istemiyoruz. Vallahi kimse istemez. Hepimiz anneyik. Biz çocuklarımızı gözyaşından büyüttük. 13 yıl gözyaşından büyüdüler çocuklarımız. Sonunda bu çocukları başarılı isterik, güzel isterik. Türkiye güç katsınlar. Sınır dışı olmasınlar. Yani ayrımcılık olmasın. Hepimiz el ele olursak, vallahi hepimiz Müslümanız, hepimiz insanız. İnsan gözünden görek bu çocukları. Siz hayvanlara Türkiye'de bir kediye neler yapıyorlar, neler veriyorlar. Peki o bir kedi, bu bir çocuk, bir okul çocuğu. Neden böyle biz yapıyoruz? İstemiyor. İyisi de var, kötüsü de var. Hem Suriyelilerden hem her milletten. İyisi de var, kötüsü de var. Ve çocukların bir kötüsü yok. Bu fitrat. Çocuk büyüyor, çevredeki ne yapıyorsa işte medya dedikleri gibi en fazla medyadan gördükleri bir şeyi onu evde yapıyorlar. O sebepten biz istiyoruz, Allah'ın izniyle çözümler bulunsun, bu kanunlar değişsin, hep çocuklar, bir çocuk okul dışı kalmasın. Çünkü ilim hayatı kolaylaştırır. İlim, insan kendi kendini insan görür. İlimsiz çocuklar, şimdi çocuklarımız da yani kedi bizden iyi derler, köpek bizden iyi diyorlar çocuklarımız. Bunu istemiyor. Yani sonunda hepimiz insanız. Kimse bir güne düşünmezdik biz de Türkiye'ye gelecek de Türkiye'ye sığınacak ya da bu savaşlar çıkacak. Kaderimiz, çocuklarımız kaderi. Hepimiz de yani bu sorunları çözebiliriz. Herkes elinde ne gelirse onu yapsın. Allah'ın izniyle güzel hayata geçerler. Güzel kolay bir hayata geçerler. Anlamıyorlar. Suriyeli anneler çok bir şeyler eğitim konusunda bilmiyorlar. Şimdi LGS'de tercih var. Çok anneler, aileler bilmedi. Tercihe geçmediler. LGS'ye geçen çocuklarımız da az. Anlamadılar, bilmediler. Bunları nasıl anlatacak, nasıl açıklayacak bilmiyorum yani. Şimdi ilk okula, anaokuluna göndermeyi istiyorlar. 10.000 TL istiyor. Anaokulu, devlet okulları 10.000 TL istiyor. Göndermiyor. Ben 10.000 TL'yi veremem diyor. Peki Türkçeyi nasıl öğrenecek çocuk? Anaokuluna gitmezse, hemen 1. sınıfa giderse nasıl öğrenecek Türkçeyi? Öyle bir sorunlar var. Eğitimin sorunları çok. Ve yine hepsinin çözümü kolay. Vallahi hepsinin çözümü kolay. Sadece işte kabul olmak istiyor. Yani Suriyeliler kabul olsun. Biz evet belki 13 sene ağır olduk Türkiye'ye. Hepimiz kardeşik. 8 milyon Türk, 2 milyon, 3 milyon yani fazla olsa hiçbir önemli yoktur. Ve çözümler siyasete kattılar bizi. Siyasette bizi arkada koydu. Çocuklarımız da arkada kaldı. Çocuklarımız şimdi işte denizde boğuluyor, yollarda ölüyor. Biz de acı yok, onu istemiyor. Türkiye güzel, Türkiye'de kalmalarını istiyor, başarılı olmalarını istiyor. Gençler hep asker yaşındalar.
Yani bunları çözersek Allah'ın izniyle çok güzel günler yaşayacağız. Hem Suriyeliler hem Türkler, diyorum size, bu çocuklar burada doğdu, burada büyüdü. Şimdi çocuğa derim 13-14 yaşına Suriye'ye gider miyim? Yok, gitmem, burada büyüdüm. Ne yapacağım? Neresi Suriye diyecekse. Bunları çözersek, Allah'ın izniyle çok güzel bir güvene geçersek, hepimiz el ele olursak Allah'ın izniyle hem üniversiteler, okullar hem güç katarlar Türkiye'ye, gelecek günlerde hepsi çözülecek, bu problemler hepsi çözülecek, bu savaşlar devam etmeyecek. Sadece işte bir güzel günler yaşayak, çocuklarımız da yaşasın, hepimiz birlikte olalım, Allah'ın izniyle geçecek bu sorunlar. Hepinize teşekkür ediyorum, geldiğinizde ayaklarınıza sağlık. Sadece çok geç oldu. Yani bu konular yani 10 yıl önce konuşulmalı.